Obi-Wan! Obi-Wan! Shoot the lights out. I won't leave you. Not this time. Until it's bright out. Then you will Just another lonely night. henceforth you shall be known as Darth Vader. And to sacrifice your life. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Darth Vader. Bildiğiniz üzere kendi entry modelimi anlattığım videoyu paylaşmıştım. Bu modeli paylaştıktan sonra güzel bir Telegram grubu oluşturdum. Bu Telegram grubunda kendi almış olduğum işlemleri ve bu işlemler üzerinde oluşan yapıları size tek tek anlatmaya çalıştım. Bu videoda da mitige yapılarını anlatacağım. Mitige yapılarını her yerde görebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan bu mitige yapılarını nerede gördüğümüz ve nasıl kullanmamız gerektiği. Bazı muhtemelen sizin de gördüğünüz yapıları anlatacağım. Ama dikkatinizden kaçan yapılar da olabilir bu videoda. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk başlangıç olarak baktığımız zaman fiyatta bir bullish order flow üzerinden konuşacağım. Fiyatta bir market kırılımı gerçekleştikten sonra bizim modelimizin ana mantığı neydi? Bir manipülasyon. Manipülasyondan sonra fiyatın low vermesi ve geri çekilmesinde işte ne diyorduk? FVG veya bir mitige yapısından entry almaya çalışıyorduk. Şimdi bu FVG ve mitige yapıları neler? Onlara bakacağız. Mesela burada low verdikten sonra geri çekilme bekliyoruz değil mi? Bu geri çekilmeyi beklediğimiz zaman hangi yapılara geri çekilme bekleyeceğiz? Veya 5 dakikalık grafikte açtığımız zaman biz bu grafiği mitige yapıları birazdan anlatacağım tarzda mı oluşmuş? Yoksa weekly, body'si olmayan, sürekli birbirini weekleyen bir yapıyla mı bu model oluşmuş? Şimdi burada mesela fiyat low verdikten sonra geri çekilmesinde mesela bir FVG bölgesi çizdim. FVG bölgesi mum yapısı olarak nasıl? Bunu göreceğiz. Mesela burada da aynı yapılar olabilir. Ama burası bizim ilgimizi çekmiyor. Bizim için nasıl önemli olan yer modelin oluştuktan sonra entry alacağımız nokta. Aslında bu anlatacağım mitige yapıları bize bir nevi entry noktalarında verecek. Mesela burada fiyat diyelim ki 4 saatlik bir bullish order flow içerisinde bir mitige bölgesine geldi. Ve burada diyelim ki işte bir low aldı. Daha sonra market kırılımı geri çekilmesinde OT'den işlem bakacağız. Ama şuradaki yapı nasıl oluşmuş? Bizim ihtiyacımız olan şey bu. Çünkü burada mesela bazen kötü bir yapı oluştuğu zaman bu fiyat buradan tekrardan aşağı devam edebiliyor. Ama doğru bir mitige yapısı oluştuğunda fiyatı oradan direkt yukarı sürülmeye başlıyoruz. Şimdi direkt çok lafı uzatmadan örneklerden başlayacağım. Evet, ilk örneğimiz fiyat. Bakın burada bir mitige bölgem var. Şuna şöyle renkli çizeyim. Burada bir mitige bölgem var. Modelimize göre neydi? Bir öndeki likiditeyi alacak. Burada bir manipülasyon gerçekleştirecek. Daha sonra fiyatımız low verdikten sonra geri çekilmesini entry alacağız. Şimdi bu mum yapısı baktığımız zaman FVG'li bir mum yapısı. Yani fiyat burada bir yeşil mumla diyelim ki likiditeyi aldı veya bu kırmızı mumla bu manipülasyonu gerçekleştirdi. Bu mumun bu şekilde kırmızı yani çekiç mum formasyonu da diyoruz buna. Bu şekilde oluşması önemli. Bu oluştuktan sonra low'u getirecek hareketin bu şekilde FVG'li bir hareket olmasını istiyoruz. Bu FVG'li hareket low'u verdikten sonra ve bu low altında mum kapanışı yaptıysa eğer geri çekilmesinde buradaki işte inversion FVG dediğimiz yapıdan bu işlemi alıp stop'u bu mum yapısının üzerine koyacağız. Bu birinci örnek. Yani bu yapıyı çokça denk gelecekseniz. Bu yapılar çoğunluk 1M'de oluşmaz. Mesela 1M'de diyelim ki bu bizim entry modelimiz oluştu. Siz ne yapacaksınız? 5M grafiği açacaksınız ve bu görüntüyü görmeye çalışacaksınız. Yani bu görüntü var mı diye. Bu görüntü varsa rahatlıkla o işlemi alıp aşağı doğru sürebilirsiniz. Burada da ikinci bir örnek. Bakın yine bir FVG'li bir bölge. Şimdi buradaki yapıda biz nasıl bakacağız? Bizim modelimiz mesela şuradaki
düşüş mumu içerisinde oluşmaya başlıyor. Burada bunu mesela bu 15M grafik olsun. Fiyatımız burada nasıl geliyor? Mesela düşerken şöyle şu şekilde geliyor. Ve şuradaki yükselişle birlikte şu hareket oluyor. Daha sonra low yapıyor. Ama burada biz 15M grafiği açtığımız zaman burada dümdüz FVG'li bir mum ve geri çekilme hareketi gibi görüyoruz. Ama aslında bunu 5M aldığımız zaman veya 1M aldığımız zaman iç yapısında, yani şuradaki mumun içerisinde şu hareket var. Yani 15M mumun tepesi burada. Bu içindeki hareket. Ne yaptı? Burada modelimize göre fiyat bir high manipüle etti. Low verdi. Şimdi geri çekilmesinde ben işlem alacağım. 15M grafiği açtım. Çok net bir ne yapıyor fiyat? İşte FVG'yi mitige ediyor. Ondan sonra low veriyor. Zaten FVG'li bir yapım var. Bu tarz böyle çok büyük FVG'li hareketlerde yapmanızı hani tavsiye ettiğim şey fiyatın high'ından oluşmuş low'una. Yani bu fiyat artık nereden bu geri dönüşe başlayacaksa oradan itibaren o low'a Fibonacci çekip OT seviyesinden entry alabilirsiniz. Veya şu mumun 5M'de, 1M'de veya 3 dakikalık grafikte içine bakıp içinde bir mitige yapısı var. Mesela bu fiyat burada düşerken şurada mesela şu şekilde bir Philipson oluşturup da düşmüş olabilir. Mesela biz burada ne bekleriz? Şimdi zaten diğer örneklerde de birçok mitige yapısını göstereceğim. Mesela burada da o şekilde bir mitige yapısı olduğunu düşünürsek diyeceğiz ki burada bir mitige yapım var. Çok güzel. Ekstra OT çektim. OT seviyemde bu mitige bölgesine denk geldi mi? Geldi. Tamam, ben buradan gönül rahatlığıyla işlem alıp stopumu buradaki high seviyeme çekip şuraya bu işlemi aşağı sürebilirim. Bu bir başka örneğimizde. Bu yapıyla alakalı direkt aldığım bir işlem örneği. Zaten direkt hani kendi datalarımdan buraya o yapıları çizerek ekledim. Bakın burada mesela fiyatım bir mitige yapısından fiyat tepkimi aldı. Daha sonra şunlar zaten saatlik mumlar. Saatlik mum low verdi. Fiyat burada geri çekiliyor. FVG yapısından bakın burada iç yapıda bir dikitte var. Yani 1M'e göre veya 5M'e göre bir manipülasyon gerçekleşiyor. Daha sonra low veriyor. Geri çekilmesinde ne yapıyorum? Bakın buraya kadar mesela geri çekilmiş. Abi burada fiyattan buradan buraya bir Fibonacci çekip ortalama zaten entry seviyemizde bize burayı verecek. OT çektiğimiz vakit. Ne yapıyoruz? Buradan entry alıp stopumuzu high noktasına çekiyoruz. Zaten FVG'li mum. Yani bu tarz mumlar gördüğümüz zaman geri çekilmesinde çok korkmamıza gerek yok. Zaten fiyat low vererek açılıyor. Mesela saatlikte ne yaptı? Low verdi. Low verdi. Geri çekilmesini yaptı saatlik mum. Ve asıl hedefimiz de buradaki sell side. Çünkü niye? Zaten flow'un biri çakıyor. Ben ne yapıyorum? Buradan işlemi alıyorum. İşlemi olabildiğince sell side'a kadar taşımaya çalışıyorum. Bir başka örnek de bakarsak. Burada da mesela bir market kırılımı görmemiz gerekiyor. Bu daha çok bu saatlikte veya 4 saatlikteki bir mitige yapısı içerisinde hani bu yapının oluşmasını bekliyoruz. Yani fiyat buraya gelecek, bir market kırılımı. Ondan sonra market kırılımından sonra tekrardan bir high. Bu önemli. Çünkü bir önceki videoda da bahsetmiştim. Tek market kırılımı bazı yapılarda yani direkt onu kullanabiliriz. Ama bazı yapılarda da ikinci kırılımı beklemek flow'un döndüğüne daha hani garanti. Öyle diyeyim. Burada ikinci kırılımı gördükten sonra mesela burada ikinci kırılım geliyor. Fiyatım ikinci kırılım verirken burada bir FVG yapısı oluşturuyor. Bu FVG yapısı oluştuktan sonraki mum küçük bir mumla kapanıyor. Yani ne high yapıyor ama ne body'si var ne adam akıllı bir wiki var. Niye? Çünkü fiyatın bir sonraki mumla birlikte buradaki FVG'yi tepleyip daha sonra yoluna devam edecek. Burada mesela şu önemli. Onu belki söylemedim, unuttum. Burada önemli olan şey bizim burada mesela modelimizin oluşmuş olması gerekiyor. Bu hani model oluştu. Bir 5M grafiğine bakayım. Bu yapı var mı? Bu yapı varsa tamam, ben bu işleme güvenebilirim. Şeye bu aslında. Yani bu video onun amacıyla çekilmiş yani. Buradaki yapıda biz ne bekleyeceğiz? Mesela burada high'lar vermeye başladı. Low'ları koruyarak fiyat gidiyor. İşte ne bileyim burada artık EMA beni yani EMA'nın üzerinde fiyat seyretmeye başladı. Burada ne bekleyeceğim? Fiyat buradan bir mesela burada geldi. Bir low, high çıkarttı. Daha sonra bu mumun açılmasıyla birlikte burada low verdi. Tamam. Bu low verdikten sonra fiyat ne yapıyor? Burada high çıkarıyor. Şimdi ben 5M grafiği açıyorum. Burada FVG yapım var. Fiyat aslında burayı mitige etti yani. Daha sonra ne yapıyor? High yapıyor. Zaten 1M'e girdiğim zaman veya 3M'de 5M'de her neyse. Bu yapı hangi time frame'de oluştuysa
Onun daha alt zaman dilimlerine bakıp modelimizin oluşup oluşmadığına bakmamız gerekiyor. Mesela burada fiyat şu hareketi yapmıştır. Değil mi? 5'e açmışsındır. Bu yapıyı görmüşsündür. Tamam. Bu yapıyı gördükten sonra sen şu mumundan sonra geri çekilmesinde rahatlıkla buradan işlem alıp, bakın burada da zaten mesela bu mum kapanıyor. Veya bu mum direkt tepleyip yukarı gidebilir. Yani birçok örneği var bunun. Hani şu yapıların bin bir türlü türevlerini görebilirsiniz. Ben sadece hani datalarımda olan beğendiğim yapıları buraya ekledim. Hani bu mum kırmızı kapatmaz, direkt buluş devam eder. Şu mumlar oluşmaz. Anlatabildim mi? Hani sadece direkt bu gösterdiklerimin oluşmasını beklemeye veya ne bileyim buradaki yeşil mum bir vik daha atar buraya, öyle oluşur. Ama tabii bizim için en güzel olanı bu iki mum arasında bile low'ların korunuyor olması. Çünkü bunu Telegram grubunda da anlatmıştım. Eğer flow'un devam etmesini istiyorsak, ki bunu saatlikte veya 4 saatlikte daha net söyleyebiliriz. Mesela saatlik mumların hiçbir şekilde low'larını almadan devam etmesini bekleriz. FVG yapıları hariç. Mesela bunu bir saatlik yapı düşünün. Mesela buradaki low var. Fiyat ne yapıyor? Geri çekiliyor. Saatlik mumun low'unu almıyor. Devam ediyor. Geri çekiliyor. Saatlik mumu almıyor. Devam ediyor. Sadece FVG'lerde bu hani low alıp sonra devam edebilir. Bu da zaten flow'un manipülasyonu oluyor aslında. Bizim modelimizde zaten bu manipülasyonu gördükten sonra enter almak. Hani bizim işimize yarayan şeyler aslında bunlar. Ha, diyelim ki burada low yaptı. Değil mi? Mesela saatlik low'u kırdı. Şimdi biz ne bekliyoruz? Buradan high çıkartacak. Daha sonra biz geri çekilmesine işlem alacağız. High çıkartmayıp buradan aşağıda devam edebilir. O yüzden bizim yani modelin en önemli şeyi high tek manipülasyonu yaptıktan sonra fiyatın tekrardan bir high çıkartması. Bunu ne yaptık? FVG'den entry aldık. Stop'umuz zaten 1M'de, mesela burada benim modelim varsa eğer, burası low, burası high'ım. Tamam. Burası da işte manipülasyonum. Ne yaptım? Buradan entry aldım. Stop'u low'a çektim ve işlemi sürdüm. Direkt örneği, bu grafiği Twitter üzerinde de zaten görebilirsiniz. Şurası. Bakın nasıl. Benim bir burada net bir hareketim var değil mi? Yani burada bir geri çekilme yapmış. Buradaki high, daha sonra bir manipülasyon ve daha sonra dümdüz bir şekilde yukarı devam etmiş fiyat. Ben ne yapıyorum? Buradan high'a Fibonacci çektim. OT seviyem burası. Tamam. Yani OT seviyesi buraya veriyor. Şimdi ben ne bekliyorum? Direkt buradan entry almıyorum. Niye? Çünkü buradaki yapı, yani buradaki manipülasyon şeydi. Zaten buradaki şeyle birlikte o devam etti. Ya burada o iş bitti yani. Ha, bu manipülasyonlu bölge olduğu için tekrardan tutabilir. Yani çok kez denk geldim buna. Ne yaptık? OT bölgesi burası. Fiyatın high low vererek geldi. Son likiditeyi aldı. Market kırılımı. Bu market kırılımı oluşurken ne yapıyor fiyat? Bakın buradaki high'ı da alıyor. Yani şöyle düşünseydik eğer. Fiyat dümdüz aşağı atmış. Geri çekilme low. Değil mi? Hani bazen çünkü sadece bu yükselişte bunu alıp şuradaki high'ı alıp tekrar aşağı akta oluyor. Şu yapıyı kırması bizim için daha da garanti. Daha da güzel. Daha sonra ne yapıyor? Fiyat geri çekilme yaptı. Bakın en dibine kadar, en dibindeki mitige'ye kadar fiyat geri çekildi. Bu mitige yapısını da anlatacağım. En dibine kadar geri çekiyor. Biz ne yapıyoruz? Burada enter almıyoruz. Yani bizlik bir mevzu yok şu anda. Biz ne bekleyeceğiz? Bir high daha oluşmasını bekleyeceğiz. Fiyat ne yapıyor? Direkt yeni high. Yani çok hacimli bir şekilde yeni high oluştu. Burada bir FVG yapım var. Öyle değil mi? Fiyat ne yaptı? Az önceki anlattığım gibi. Body'siz böyle weekly bir mum. Daha sonra bir iş bir mumla buradaki FVG'yi tepledi. Daha sonra sert bir yükseliş mum. Ondan sonra ben artık bu geri çekilmesinde veya ne bileyim buradaki kırılımla birlikte direkt enter alıp stop'umu buradaki mum manipülasyonunun altına çekip ne hedefliyorum? Buy side. Zaten bullish flow'dayım. Fiyat muhtemelen burada zaten bu buy side'ı almamış. Geri çekilmiş. Burada almak istiyor. Ne yapıyorum? Buradan artık yukarı doğru sürüyorum. Daha sonra bakın mesela buradaki FVG noktası yine aynı mantık. Dokundu. Bir low daha attı. Bu benim için önemli değil. Dediğim az önce bahsettiğim gibi bu low atabilir. Önemli olan FVG bölgesine saygı duyması. Ne yaptı? High çıkarttı. Devam etti. Low aldı. Yani iç yapı likiditesini aldı. Low'u korudu. Tekrar high çıkarttı. Bunlar benim için önemli. Diğer örneğe geçelim. Evet, bu muhtemelen en çok karşınıza çıkacak model. Bunu Telegram grubunda zaten aldığım işlemler üzerinden çokça gösterdim. Yani bunu dipte de görürsünüz. Flow yukarı devam ederken şu ara bölgede de görürsünüz. Her yerde görebilirsiniz yani bunu. Yani fiyat mesela çok sert yıkılmıştır. Bir anda şu modeli sana verebilir yani benzerini. Bunun da iki tane örneği var zaten, onları göstereyim. Bu ara bölge, ki ara bölgedeki bir yapı. Şimdi bizim modelimizi tekrar anlatmaya gerek yok. Market kırılımı, flow. Yani benim flow'um dümdüz yukarı gidecek.
EMA'nın üzerinde olacak. Önemli. Burada ne oluyor fiyat? Yukarı gittim, geri çekildim, high çıkarttım. Sonra ne yapıyorum? Bu kırmızı mumla tekte buradaki low'u aldım. Ve geri hemen bu kırmızı mumla, mesela bu çoğunluk 5 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerde bu yapıya denk gelirsiniz. Ne yaptı? Bu manipülasyon yaptıktan sonra içinde kapattı. Yani bu low altında mum kapanışı yapmadı. Daha sonraki açılan mum, şimdi biz bu tarzda bir yapıdan sonra ne bekliyoruz normalde? Hani abi çok sert low'lar aldı. Aşağı akmasını bekliyoruz ama fiyat ne yapıyor? O kadar yani güçlü ki fiyat. Burada mesela fiyat buradaki low'una kadar geri çekiliyor ama bu low'u almadan buluş kapatıyor. Bu buluşu kapattıktan sonra biz yine enter almıyoruz. Niye? Çünkü modelimiz aslında bizim burada oluşuyor. Hani şunu manipülasyon yaptı. Şu mum oluştu. Yani biraz geri yukarı çıktı. Şu mumla birlikte ne yaptı? High çıkarttı. Şimdi bu high çıkarttıktan sonra ne oldu? Benim modelim oluştu zaten. High'ım, low'um, manipülasyonum belli oldu. Şimdi ben bu saatten sonra geri çekilmesine işlem alacağım. Nereden işlem alacağım? Bunun en temiz yani şu yapının en temiz girişi OTE. Direkt buna OTE'yi çekeceksin. Sana entry'yi verecek buraya. Buradan entry alacaksın. Stop'unu buradaki manipülasyonun altına yerleştireceksin ve yukarı süreceksin. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Şimdi bunun ön örneklerine geçeceğim. Bakın bu baktığınız zaman buluş bir flow değil mi? Bu manipülasyonun ikinci bir çeşidi. Fiyat çok sert hareket ettiği zaman siz de biliyorsunuz ki bir anda böyle yataya bağlı. Ama bir vakit bu şu hareket daha çok mesela London açılışıyla Asya Love'u varsa eğer burada Asya Love'unu alıp bu şekilde bir hareket yapabiliyor. Veya New York'ta. Hani eğer London'da da bu şekilde yataya devam ettiyse ne yapıyor fiyat? Love'u aldı. Sen şöyle bakıyorsun mevzuya. İşte burada iç yapı likiditesini aldı. Love aldı. Tamam bu hani daha derin bir düzeltme yapacak. Şu mumu görüyor musunuz? Az önceki anlattığım yapı. Bakın aynı. Ne yaptı fiyat? Love likiditesini aldı. Daha sonra love almayan inside bar diyoruz buna. Inside bar kapanış yaptı ve sonraki mumla birlikte burada kırılım gerçekleşti. Şimdi bu tarz yapıda şimdi dipte sonuçta. Benim zaten flow'um buluş mu? Buluş. Bakın ben burada bir 4 saatlik mumun içerisindeyim aslında. Yani burada low falan yok. O iç yapıdaki bir manipülasyon. Niye? Çünkü ben buradaki 4 saatlik mumun içerisindeyim de. Hani 4 saatlik low almamışım, daha high almamışım ama genel tabloya baktığım zaman benim 4H flow'um ne? Bullish. Fiyat burada ne yaptı? FVG'li bir yer bıraktı. Burada şu yapı iç yapısında Filip bölge. 24 Temmuz. Açıp bakabilirsiniz bu yapıya. Bu 15M yanlış hatırlamıyorsam 5 dakikalıkta burada bir Filip bölge var zaten. Burada ne yapıyor? Geri çekiliyor. Daha sonra high çıkarıyor. Burası Filip bölge. Buradan direkt enter alıyorsun. Stop'unu low'a koyuyorsun. Veya burada benim kullandığım gibi 5M'de 1M'e çekip eğer fiyat burada, şimdi 15M grafik olduğu için fiyat burada sonuçta bir yapı oluşturarak ilerliyor. Fiyat burada eğer iç yapısını sürekli böyle mitige ederek yükselmişse ve mesela high burada, şurada Filip bölge tek kaldı mesela değil mi? Şimdi alt taraf full mitige edilmiş. Burada ne FVG var ne mitige edilecek bölge kalmış. Bu durumlarda biraz daha ara yükseltmek için şuradaki mumun altına bu stopu çekebilirsiniz. Hani çok kazandırmaz ama hani bunu da deneyebilirsiniz yani. Buradan attık, entry'yi aldık ve işlemi sürdük. Zaten buluş flow yardıra yardıra gitti. Burada da dikkat ederseniz az önce anlattığım şey, bakın buluş flow'da nasıl low'larını koruyarak hareket ediyor. 15 M'de. Bak, ta nereye kadar? Buraya kadar. Bak buraya kadar dümdüz giden market burada low alıp sonra düzeltme evresine geçiyor. Mesela çoğu kişi var. Hani abi ben bir senin gibi trade'leyemiyorum. Veya işte hem çalışıyorum hem işim var. Bir bakamam. Bu gösterdiğin yapılar 5M'de 15M'de çalışıyor mu? Veya saatlikte çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Bakın sizin yapabileceğiniz en güzel şey bu. Market kırılımını göreceksiniz. Yapıyı veya bizim yani Darth Vader işte entry modeli göreceksiniz. Entry alacaksınız ve daha sonra bu şekilde low'ları koruduğunu göre göre fiyatı süreceksiniz. Ne zaman low almaya başlar? Mesela bir tane low aldı ya. Sonrasında high çıkartamıyorsun. Bir low daha veriyorsa orada mesela çıkabilirsiniz artık. Eğer karda zaten sizi tatmin ediyorsa. Artık hani 3R'ın üzerinde bizim için fazlalık. Hani 3R zaten bizim için yeterli bir kar oranı. Ondan sonrasını bu şekilde sürebilirsiniz mesela. Bu da ikinci örneği. Bu da geçtiğimiz günlerde, geçen hafta pazar günü olması lazım. Cumartesi pazar günü Ethereum grafiğinde bir işlem. Bu da 5M görüntüsü bu arada. Şunun rengini beyaz yapalım. Bu da 5M görüntüsü.
Bakın fiyat devam eden bir marketim var. Burada low'ları aldı. High'lar çıkarıyor. Şu weekly yapıyı da anlatacağım. High çıkarıyor. Tekrar bir low manipülasyonu. High'lar devam ediyor. Ne yapıyor daha sonra? Bakın. Burası ne benim? FVG bölgem değil mi? Fiyat FVG bölgesini teplemiş. High çıkartmış ama daha sonra tekrardan buraya geri dönme ihtiyacı duymuş. Fiyat mesela burada kapanış yapmış. Hani burada ne bekleyeceğiz? Artık hani high çıkartıyor mu çıkartmıyor mu ona bakacağız. High çıkarttı. Bu biremde zaten burada low manipülasyonu var. Yani fiyatın burada nasıl çünkü? Şu. Yani şu. Ne yapıyor sonra bu mumla? Low yapıyor. Sonra high çıkarıyor. 5M bakıyorsun bu yapı var. 5M'de bu yapı var. Tamam. Geri çekilmesinde sen enter alacaksın. Stopunu buraya koyacaksın. Ote çektiğin zaman buraya nereye geliyor? İşte buraya da geliyor. Ote de buraya geliyor. Tamam. Ote'den enter alacaksın veya işte ne bileyim order block deyip buradan enter alacaksın. Artık hani sanıyorum ki hiç bilmeyen bir kişi şu anda bu videoyu buraya kadar izlemiyordur. İzliyorsa da zaten en doğru kaynaktan öğreniyor diyebilirim yani. Çünkü bunların hepsi datalarla kayıtlı. Hani kafamdan uydurduğum şeyleri anlatmıyorum. Bakın burada bile fiyat bak buraya kadar geliyor. Low vermiyor. Çekiç mum yapısı ve daha sonra bakın low'larını koruyarak şimdi bu 5 olduğu için yapı oluştururken bakın burada low'larını koruyarak fiyat devam ediyor. Bak, BTG yapısı aldı iç yapıyı manipüle etti. Hani tekrardan mum manipülesi aslında bu. Bunlar çok böyle dikkatlice bakmanıza gerek yok. Sadece hani buradaki yapıda ne olmuş ne bitmiş eğer benim kadar takıntılıysanız hani bu mumlar niye bu hareketi yaptı vesaire diye görmek bilmek istiyorsanız hani bunları da böyle tek tek bakabilirsiniz. Yani. Bakın mesela burada high çıkarıyor. Bir iş bir mum yapısı. Normalde ne beklersen hani en azından şuraya almasını bekler. Ama fiyat o kadar güçlü ki. Yani burayı bile almıyor mesela. Gidiyor high çıkarıyor. Bu low korunumu o yüzden önemli. Buna dikkat edin. Bir diğer yapımız. Bu Philip bölgelerinde daha çok karşımıza çıkacak. Market kırılımı sonunda şuradaki örnekteki gibi şuradaki mesela yapıda mesela şu tarz bir yani yapı arayacaksınız. Mesela 5 dakikalık grafikte market kırılımı gelmişse buradaki mevzu mum manipülesi. Değil mi? Fiyat bir önceki 5 dakikalık veya 15 dakikalık her neyse mumu manipüle etmiş ve daha sonra çok temiz bir şekilde güzel bir body kapanışı, wiki ne çok uzun ne çok kısa tam böyle hani orantılı. Bu trade işi, grafik işi gözünüze hoş gelmesi gerekiyor aldığınız işlemler. Eğer bir işleme gireceksiniz işte 5 dakikalık grafiğine baktınız, 15 dakikalık grafiğine baktınız gözünüze hoş gelmiyorsa o işlemden çoğunlukla bir cacık olmuyor. Hani bunu kendiniz de tecrübe etmişsinizdir. O 5 dakikalık 15 dakikalık grafiğe baktığın zaman böyle seni cezbetmesi gerekiyor. Hani böyle mum yapıları görmen gerekiyor. Fiyat burada market kılımı gördükten sonra biraz daha yukarı devam etsin. Hani flow'un güçlü olduğunu anlayalım hesabıyla. Daha sonra geri çekilmesinde buradaki miting yapısına enter alırsın. Tamam. İşte stopunu eğer burada şu yapı içerisinde mesela 1M'de modelimiz oluşmuşsa stopu bunun altına çekebilirsin. Ha yok oluşmamış. Burada sadece 5M yapıya göre bu görüntü varsa stopunu çek lova taşı. Yani bu bir iş senaryoda da aynı. Ben sadece hani tek yönlü çizmeye çalıştım. Aynı mevzu bir iş senaryoda da var yani. Burada bir örnek var. Bu bugün olan yani cuma günü olan bir entry. Bakın fiyat ne yapıyor? Manipüle etti. Değil mi? Niye? Çünkü burada bir geri çekilme high ve low. EMA da burada bir kırılım verdi mi? Bir iş olarak. Hani bir fake yatırdı yani burada. EMA da fake yatırıyor. Ne yaptı buradan? Tık. Enayi. High'ı vermeden önce ne yapıyor? Burada bir yapı oluşturuyor. Yapı çirkin bir yapı. Yani burada enter alınmaz. Hemen altında zaten burayı eklemeyi unuttum. 5 dakikalıkta burada bir FVG yapısı var aslında. Yani bu aynı burayı da zaten işaretlemişim. 5M ve FVG diye. Fiyat geliyor. 5M FVG'yi alıyor. High çıkarıyor. High çıkartmadan önce nasıl bir yapı oluşturuyor? Bir önceki mumu manipüle etmiş. Mitige yapısını kullanmış. Ve güzel kapanıştı. Hani şu siyah mumun altında kapanış değil üstünde kapatmış. High çıkartmış. Geri çekilmesinde. Zaten burada modelim oluşmuş zaten. Öyle değil mi? Yani burada bir sonuçta iç yapısında şöyle bir hareket var yani. Fiyat buradaki equal low'ları da alıyor. Ve daha sonra high çıkarıyor. Zaten burada da benim hani ana yapıda baktığımız zaman modelimiz oluşmuş. Hani ya bu işlemi şuradan gidip stopu buna da çekebilirsin. Bu da bir tercih meselesi. Ama buradaki flip bölgeden işlem alıyorsun. Stopunu manipüle altına çekiyorsun. Ve taşıyorsun. Burada 2.4 A'lık bir setup'ım var. Ha bunu taşımak istersen de EMA destekli. İşte ne bileyim buradaki mitigeleri böyle görerek, koruduğunu görerek taşıyabilirsin. Mesela burada ne yapıyor? Low veriyor. Daha sonra
tekrar bakın şöyle bir sert hareket geliyor ve low vermiyor. High çıkarıyor. Sonra ne yapıyor? Low'larını koruyarak Eman'ın da üzerinde high çıkartmaya devam ediyor. Mesela bu ne zaman high çıkartmayı bırakır, low vermeye başlar falan, orada işlemi kapatabilirsiniz. Ama ben çoğunluk şöyle bir hareket görünce direkt 2.5 arımı alıp çıkayım kafasındayım. Yani olabildiğince 2.5, 3 arım, ne bileyim o şeyde toplayıp hesabı büyütmek. 28, bu yapıyı çoğunlukla haberlerde görürsünüz. Nadir görürsünüz ama gördüğünüz zaman da ben bunu görmüştüm. En azından Darth Vader anlatmıştı diyebileyim. Bu haber mumu mesela 15M'lik, işte 15M grafiği mesela. İşte haber mesela bu mum içerisinde geliyor. Ama mesela çok yukarı atmış ama 15M kapanış mesela böyle kapatıyor, tamam mı? Uzun bitli böyle kapanış. Daha sonra fiyat mesela buradan direkt high'a gitmiyor bazen. Ne yapıyor burada? Şöyle birazcık yukarı gidip sonra aşağı gidiyor. Burada mesela sen şey demeyeceksin. Bak işte haber şey yaptı yukarıdan, işte ne bileyim soldan bir likit aldı ki sana onu verir yani. Onu sana düşündürtürür bu grafik. İşte buradan artık aşağı devam edecek. Buradaki mevzum ne? Fiyat buradaki low'ları alacak. Mesela şöyle bir örnek de göstereyim. Mesela burası benim bir önceki 4H mumum, tamam mı? Şurası da benim diğer 4H mum. Fiyat burada düşmeye başladıktan sonra şuradaki açılan 4H mum, tamam mı? Şuradaki açılan 4H mum buradaki mumun, 4H mumun low'unu manipüle ediyor. 15'e bakıyorum. 15'e burada müthiş bir mitige bölgem var. Tamam mı? Fiyat ne yapıyor? Buradan tepki almaya başlıyor artık. Zaten yukarıda kocaman bir wick var. Yani uzunca bir fitilim var. Buluş yapıdayım. Değil mi? Ne düşüneceğim ben? Yani burada hani likitte aldı düşüyorum değil de düşünmem gereken şey şu. Bu 4 taşa göre manipüle gerçekleştiriyor. İşte bazen de manipülasyonu bu şekilde erken görüp buradaki yapılarla bunu destekleyip de işlemi taşıyabilirsiniz. Ne yapacaksınız burada? Buradaki high kırılımlarını göreceksiniz. Tamam mı? Burada bir miting yapısı gördüğünüz zaman işte enter alacaksınız. Veya hiç görmeden direkt eğer bir şeyiniz varsa, hani gördüğünüz bir mitige bölgesi varsa oradan enter alacaksınız. Stopunuzu eğer yakınsa direkt 4 taş lova. Tamam. 4 taş lova koyacaksınız. Ve bu işlemi en az bak şuraya kadar. Yani bundan erken değil, yani şurada bir yerde değil. Şuraya kadar taşıyacaksınız. Çok şey olur. Burada artık hani şu hareketi yapmaya başlar. O zaman mesela kapatırsınız. Hani bu da çok nadiren olur yani. Hani bu böyle vikli bir hayı koruyup düştüğü veya işte yükseldiği. Yani nadir gerçekleşir. Ki o nadir gerçekleştirmesi de şu şekilde oluyor. Mesela 1 dakikalıkta bile mesela şurada vik var. Anlatabildim mi? Hani ama mesela bazı yapılarda 1 dakikalık açıyorsun. Mesela haber mumu burada kapatmış. Daha sonra mesela lik almış. İşte haber mumunun hayını almış. İşte burada mesela mum yapıları oluşmaya başlamış. O zaman mesela hani buralarda veya işte kapatmayı veya kar almayı düşünebilirsiniz. Ama onun haricinde eğer haber mum böyle kocaman vik atıp sonra toparlayamamışsa ve 15'e böyle hani kapatmışsa bunu taşıyın. Hiç korkmayın yani. Direkt örneği de bu. Bakın. Burada nasıl geliyor? 4 aş aylar yaparak geliyor fiyat. Artı 3 artı. Bu mesela gece olan bir hareket olmuş ama haberlerde de oluyor bu. Yani onun garantisini verebilirim. Mitige yapım var mı? Var. 15'em yapıya göre dipte zaten burada bir manipülasyon gerçekleşmiş. High çıkartmış. Hayvani bir wick. Ne yapıyor? Bakın yataya bağlıyor. Geri çekildim. Burada mesela bu wick'i atan 4 taş saatlik low'u da koruyor. Niye? Çünkü burada net bir mitik yapım var. Bazen hani az önceki anlattığım gibi hani bu şekilde gelip gidebiliyor. O da mesela burada daha net bir mitik yapısı vardır o şekilde. Ne yaptı burada? Mitik yapısına geldi. Market kırılımı. Şu yapı az önce şuradaki anlattığım yapının benzeri. Yani benzer bir mum yapısı, sadece wick'leri oynamış. Yani bunun wick'i biraz daha aşağıda, biraz daha yukarıda. Burada mesela burada low'u alıp da bu hareketi yapıyor. Bu hareketi gördüğün zaman enter'ı atacaksın 15'e göre. Stop'unu çekeceksin buna. İlk hedefin burası. Daha sonra 5'e göre, 1'e göre yapıları kontrol ederek sürmeye devam edebilirsin. Geçtim diğerine. Bu da devam eden bir flow içerisindeki yapıda ara bölgede oluşacak bir model. Burada da ne var? Fiyatın high çıkarıyor. Tamam, geri çekiliyor. High. Daha sonra burada bir manipülasyon ve tekrar high. Tamam. Mesela burada çıkarttığı model oluştu. Ya pardon ya ben çok yanlış yer anlattım. Şurası.
Mesela fiyat burada yukarı gitti. Low verdi. Şuradan itibaren ne yaptı? High çıkarttı. Bu high çıkartırken 5M'de 15M'de FVG gördüm. Bu şekilde de bir yapı gördüm. Şunu görürsünüz. Şimdi ben dedim ya 5M yapılarda 5M derken flow sürerken fiyat low'larını koruyarak gitmek ister. Mesela bu tarz bir iş kapanışlı mumlarda bir önceki mumun low'unu baz alabilirsiniz. Ama buluş hani atıyorsa orada hani direkt o mumları kullanın ama bu tarz mesela mum yapısıyla kapattıysa burada hani mum manipülasyonu yapıp asıl bizim için önemli olan bu low, bunu alıp direkt buradan devam edebiliyor. Burada ne yaptı? Bizim modelimizi oluşturdu. Çok sert bir şekilde bir yükseliş gerçekleştirdi. 5M grafiği açtım. Burada güzel bir FVG gördüm. Ne yaptım? Direkt buradaki yapı gelmesiyle birlikte buradan entry aldım. Stop'umu çektim modelimin low'una ve işlemi taşıdım. Bakın burada. Bir high var. Geri çekildim. Mesela burada bir iç yapıyı manipüle ettim. Daha sonra high çıkarttım. Bakın low'ları koruyarak çıkarıyorum. High çıkarttım. Buradaki FVG bölgesinden bakın aynı mevzu görüyor musunuz? Mesela burada almamış. Ama burada almış. Hani siz işinizi garantiye alın. Hani buna koyun. Hani flow'u buna göre sürün. Flow'u buna göre sürün. Anlatabildim mi? Yani şuna göre işte low aldı hadi kapatayım değil. Burada ne yapacaksınız? Entry alacaksınız. İşte stop'unuzu mesela buradaki low'lara koyacaksınız ve işlemi buluş yönüne taşıyacaksınız. Zaten mesela burada bir manipüle gerçekleştirmiş. High vererek ilerliyor fiyat. 4 saatlik hayım burada. High vererek ilerliyor. Tamam yani yukarı gidecek bu. Benzeri burada. Şu yapıyı görürsünüz. Fiyat burada bir yapıyı aldı. Low verdi. Burada low verdiği zaman çoğunlukla böyle bir geri çekilme yapmıyor. Tamam. Mum çoğunlukla şöyle kapatıyor. Sizin burada direkt market atmanız gerekiyor. Yani bu tarz mum yapılarında ve bu çoğunlukla zaten ara bölgede olur. Yani fiyat mesela hayvani akıyordur. Tamam. Arada sana şurada ufacık verir bu yapıyı. Burada işte manipülasyonu gösterir. Hemen direkt bitleyip. Burada low verdiği gibi senin burada entry alıp stop'u hemen buraya koyman gerekiyor. Tamam bu mum kapanışını gördün. Direkt entry'yi bastın. Stop'u çektin buraya ve sürdün. Yani burada geri çekilme falan beklemeyeceksin bu tarz yapılarda. Çünkü zaten bunun mevzusu hemen işte manipülasyonu yapayım. İşte iç yapıdaki high'ları bir temizleyeyim. Devam edeyim. Çünkü asıl hedefi daha aşağılardan. Oraya kadar hızlı hızlı akar. Bu da bir diğer örnek. İşte market kırılımı. Insight barlı bir mum. Fiyat ne yapıyor? Burada açılışla birlikte bu insight bar alıyor. Buradaki FVG bölgesine alıp devam ediyor. İşte burada mesela low korunumlarını gördünüz. İşte entry'yi buradan aldınız. Stop'u çektiniz buraya ve taşıdınız. Bunu da çoğunlukla diplerde görürsünüz zaten market kırılımı dediğime göre. Hani diplerde işte büyük hani 4H mitige bölgelerinde falan bu yapıyı görseniz bu şekilde direkt entry'de alabilirsiniz. Diğeri evet bu da zaten benzer hani devam edelim. Ne yaptım? Fiyat net bir iş mum, net bir daha sonra buluş mum. Hani böyle hepimizin hani az çok gördüğü birçok insanın videolarda da anlattığı bir mum yapısı. Ne yaptı? Market kırılımı gerçekleşti iç yapıda. Daha sonra fiyatı sürdüm. Burada low'lar gelebilir. Daha sonra bizim için önemli olan neydi? Buradaki low'un korumu. Niye bu kırmızı kapattı? Yani buradaki iç yapıyı alıp buraya koruyup devam edebilir yani bu fiyat. Bu da benzer farklı bir örnek. Mitige oluştura gidiyor. Ama fiyat mesela burada ne yapıyor? İç yapısında mum manipülasyonları gerçekleştiriyor. Mumu alıyor, low veriyor. Alıyor, low veriyor. Burada biz ne yapacağız? Eğer fiyatımız bunu mesela bir iş mitige yapısında veya işte ne bileyim buluş mitige yapısında veriyorsa biz şu üç mumu görmemiz lazım aslında. Benim dikkat ettiğim şey bu. Şu üç mumu görmemiz lazım. Şu mumla birlikte bir sonraki mum geri çekilmesini zaten buradaki mitigeyi yapar. Bu mitigeden direkt entry alıp stop'u da işte yapı neredeyse, hayın neredeyse oraya çekip yani direkt buraya da çekebilirsiniz. Yani işte bir M'deki yapılar işte veya bir zaman dilimindeki yapı önemli yani. Şimdi burada ne desem olmayacak. O anlık gelişen yapıya göre yorumlamak gerekiyor. Bunun örneği de zaten geçen gün gruba verdiğim işlemin içinde oluşan bir yapı. Bakın fiyatın burada bir mitige yapısı mevcut. Fiyat ne yaptı? High'larını koruyaraktan low verdi. Net bir mitige görüntüsü. Fiyat ne yaptı? Mitige etti. Low verdi. Geri çekildi. Mitige etti ve asıl hedefim olan low'a kadar bu fiyatı sürdü. Bakın burada ne var?
Fiyat şuradan itibaren high'larını nasıl koruyor? Hedefine kadar. Hedefi aldıktan sonra bir high alımı gerçekleşiyor. Ki bunu da söylemiştim mesela şuradaki gibi. Hani mesela bu iş olduysa mesela low aldı, bu işi kapattı değil mi? Bir önceki burada almış. Sonra tekrardan high'larını koruyarak devam etmiş. Bu high low korunumuna dikkat edin. 36 bu da benzer bir yapı. Direkt örneğine geçeceğim. Bakın burada biraz kalitesiz olabilir çünkü eski datalardan çektiğim için bu görselleri. Bakın mitige yapım net. Fiyatın burada market kırılımları veriyor. Saatlikte high'lar korunarak düşüyor. Şu yapı biraz premium bilgi. Hani nasıl, neden burada 4 saatlik daha yapmış fiyatın low'unu hedefliyoruz. Bunu isteyen olursa, buraya kadar dinleyen varsa özelden sorsun, özelden cevaplarım. Burada ne yaptı fiyat? İç yapıdaki mumları manipüle etti. Mitige yapım net. Flip bölge ki burada hani iç yapıda mesela market kırılımı yazmış. Demek ki burada şöyle bir hareket var. Burada ne oluyor? Market kırılımı gelmeden önce bir tepki, flip bölge oluşuyor. Daha sonra low veriyor. Ben 5M grafiğini 15M grafiğini açıyorum. Bir bakıyorum şöyle net bir yapı. Hani bunlar net yani. Şöyle bir yapı yok mesela. Anlatabildim mi? Şöyle net bir 2 mumlu, 3 mumlu bir yapım var. Ne yapıyorum? Ben daha sonra buradaki geri çekilmesiyle birlikte iç yapıda da mesela burada bir FVG çizmişim. Oraya enter atıyorum. Stopumu buradaki flip bölgenin üzerine atıp hedefine kadar taşıyorum. Bu London Low. Öyle diyeyim. Araştırıp bakarsınız. Bu da çok kullandığım güzel bir mum yapısı. Çoğunlukla 15 dakikalık ve saatlik yapılarda denk geliyorum buna. Bu da şöyle. Bu burada low da almış olabilir. Low'u almadan hani üzerine de kapat. Yani low'larını koruyarak da devam etmiş olabilir. Burada benim modelim oluşuyor, tamam mı? İşte şöyle çizeyim. İşte burada modelim oluştu. High verdi, tamam mı? Bu mesela saatlik mum. Burada mesela 5M'de bu geri çekilme gerçekleşiyor ama saatlik mumda da bu şekilde bir görüntü var. Yani böyle uzun vinkli gibi. Ama önemli olan şu kırmızı mumun şurasının üzerinde kapanmış olması. Bu üzerinde kapandıktan sonra, tamam mı? Fiyat mesela böyle kapattı ya. Şurada ufacık bir geri çekilme yapıyor ve direkt uçup gidiyor yani. Yani burada çok takılmıyor. Hafif geri çekiliyor. Burada mitige edeceği bir yer varsa mitige ediyor ve direkt yukarı high vere devam ediyor. Burada ne yapabilirsiniz? Eğer şurada yani şu mum içerisinde daha yani enter alamadıysanız şu mumun geri çekilmesini bekleyip buradan direkt enter atıp stopu da modelimize göre low bölgesine çekip işlemi taşıyabilirsiniz. Örneği de ahanda bu. Burada bakın low koruyor. Burada iç yapıda bir likit alımı var. Bu da bu haftanın bir şeydi. Ya bu haftanın işlemlerini başka bir videoda anlatacağım. Yoksa çok uzun olacak. Ne yaptı? Bakın üzerinde kapanış yaptı. Direkt geri çekildi ve hızlı bir şekilde kendini yukarı attı. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi önemli olan net yapıları görebilmek. Bu mum yapılarına göre de bizim modelin oluşmasını bekleyip daha sonra bu yapıları görüp işlem alırsanız win rate'iniz daha yüksek olur. Bunu tecrübeyle rahat bir şekilde de söyleyebilirim. Telegram kanalına katılmadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Orada çünkü daha videoda anlatamayacağım premium bilgileri veya o anki grafiğe göre oluşan yapıları direkt anlatıyorum. Eğer bu model hoşunuza gittiyse orada daha detaylı içerikler göreceksinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarda sorunuz varsa sorunuzu da sorarsanız olabildiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu videonun daha fazla kişinin önüne çıkması için bunlar elzem. Yaparsanız hem beni mutlu edersiniz hem başkalarına faydamız olmuş olur. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.